çok enteresan bir konuya değinmek istiyorum aslında. Konu başlığım, onlar hep kamera karşısındaydı. Gördüğünüz gibi elimde 2 adet eski çalışmam mevcut. Ve onlar gerçekten uzun süredir kamera karşısında. Bundan 7 sene önce TRT kanalına konuk olmuşlardı. O zamanlar daha ufaktılar ama şimdi gittikçe büyüdüler. İşte onlar o zaman da kamera karşısındaydı, şimdi de kamera karşısındalar. Gelin bir o günlere dönelim ve bakalım o zaman nasıllarmış. Günün konusuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, fark etmişsinizdir bugün dekorumuzda küçük değişiklikler var. Aslında dekorumuzu süsleyen küçük objelerimiz var. Çoğumuz bunların ismine çiçek diyebilir ya da bitki diyebilir. Ancak bunlar ağaç. Bu ağaçların ismi Uzak Doğu'da bonsai. Peki bonsai nasıl yetiştiriliyor? Bonsai eşittir sabır demek anlamına gelebilir mi? Tüm bu soruları bonsai yetiştiriciliği konusunda ehil bir kişi olan sevgili konuğumuz Orçun Okul'a soracağız. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle büyük bir sabır istiyor galiba bunları yapabilmek. Kesinlikle. Bonsai nedirden başlayalım? Eşittir sabır desek yanlış söylemiş olur muyuz? Sizin de gördüğünüz gibi onlar hakikaten kamera karşısındalardı ve dikkat ettiyseniz daha gelişme aşamasındaydı. Ne kadar ufak olduklarını gördünüz. Şimdi gelin bu yanında görmekte olduğunuz çalışmanın aynısını şöyle o günlerde de bakalım nasılmış. Bu gövde yapısına ulaşmadan önce şekli ve görselliği nasılmış bir inceleyelim, sonra tekrar günümüze dönelim. Şimdi evet, saksıya ekilmiş bitkiler. Fakat evimizde menekşede saksıya ekilmiş bir bitki. Ne farkı var bunun? Farkı şurada. Bir kere görsel esnetiği aslında doğadaki yaşlı bir ağacı size ya da izleyiciye anlatmak için ya da onu gösterebilen ya da evet baktığınızda karşınızda yaşlı bir ağaç görebiliyorsanız eğer aslında yapısal özelliğini almış durumda. Şu anda benim buraya getirdiğim örneklerin hepsi sukulent türü ve Afrika kökenli. Bakımları bonsai'ye başlayacak biri için çok daha kolay. Kolay mı? Evet, çok daha kolay. Peki nasıl yetiştirilir? Şimdi bunun tohumu farklı mıdır yoksa fidan mıdır? Nereden temin edebiliriz? Örneğin biz hani fantastik bir şey olacak belki ama sadece merakımdan dolayı bir selvi ağacını bonsai şeklinde yetiştirebilmek mümkün müdür? O günlerde çalışmanın ne kadar ince bir dal yapısına ve ne kadar az folyaj yani yaprak çoğunluğu kısmının az olduğunu görmektesiniz ve işte 2020 yılında geldiği nokta bu. Gelin şimdi bir de diğer ağacımıza bakalım. O zamanlar nasılmış? Tabii o zamanlara dönmeden önce ufak bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Şu anda o geçmişteki görselin durduğu açıda orada burada bir dal görmektesiniz. Biliyorsunuz bir önceki videolarımda buradaki dalı başka bir bonsai olarak işlemeye çalışmıştım ve bunu tamamlamıştım. Şimdi bakın onu size göstereyim. Evet, bir zamanlar bu elimde tuttuğunuz bonsai bu güzel çalışmanın bir dalıydı. Eski videoda buradaki dal şimdilerde yeni bonsai adayı olma yolunda ilerliyor. Hadi gelelim geçmişte nasılmış bir de bu bonsai çalışmama bakalım. Ancak yine o bir nar ağacı. Evet. Hani doğal ortamında 2 metre boyu olabilen bir ağacın siz 30 santime indirgenmiş şeklinden bahsediyorsunuz Yani aslında. aslında çoğu yanılgı. Şimdi bir de o geçmişteki hafif detay görseline baktığınızda şuradaki budak kısmını görmektesiniz. Evet, şimdi bir de o detay kısmındaki görüntüsünü izleyelim. Hazır alınan bonsailerde ani ölümler. Bunun sebebi şu, hazır ya da ticari bonsailerin en büyük sorunu şu. Bunlar stabil seralarda ve satışa sunum amaçlı düzenli gübreleme, düzenli sulama, düzenli olarak ilaçlama yapılan bitkiler olduğu için. Hızlı büyümesi Evet, yani sağlanan. biraz stabil bir ortamda yetiştiklerinden siz bunu ev ortamına aldığınızda o stabilizasyon olmadığı için bir adaptasyon süreci yaşıyor. Ve bu bir sancılı süreç. Bu sancılı süreçte o adaptasyonu atlattırabilirseniz ki genelde 1 yıldır bu adaptasyon süreci ve bu biraz... Ve evet, günümüze döndüğümüzde
Artık yeni görsel yapısı bu formda çalışılmaya devam edecek. Ve bakalım yıllar geçtikçe yine onlar kamera karşısında olacaklar. Bu videoda onlar kamera karşısında konulu kısa bir video çekmeye çalıştım. Yıllar geçtikçe ağaçlarınızın ne kadar değiştiğini görebilme fırsatını ben bu güzel televizyon programlarında yaşamıştım. Umuyorum ki sizler de bu güzel ağaçlarla yıllarca çalışma yapabilir, kendi ağaçlarınızı bu şekilde belirli periyotlarda fotoğraflayarak ya da video görseli alarak yıllar sonra neler olduğunu görme şansını ve fırsatını yakalarsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfamı ve YouTube kanalımı özellikle takip etmenizi istiyorum. Ve sağlıklı kalın, iyi günler diliyorum.